Brawl Stars tarihinde oyunun neredeyse batmasına sebebiyet veren birkaç güncelleme olduğunu biliyor muydun? İşte bu videoda Supercell'in hala pişmanlığını duyduğu o güncellemelere bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Oyunda maksimum seviyenin bir zamanlar 9 seviye olduğunu biliyor muydunuz? Hatta o zamanlar aksesuarlarda olmadığı için oyun oldukça sadeydi. Fakat 2021 yılının sonlarında gelen bir güncellemeyle maksimum seviye 9'dan 11'e çıkartıldı. Bunun yanında eşyalar da oyuna eklenmiş oldu. Fakat bu güncellemede getirdikleri hiçbir şey topluluk tarafından sevilmedi. Tam tersi oldukça fazla öfke toplayarak neredeyse oyunun batmasına neden olmuştu. Bunun sebebi o dönemler 9. seviye yapmak zaten oldukça zor bir şeydi. Herkes zar hesabını maxlamaya çalışırken Supercell bir anda 10. ve 11. seviyeleri duyurarak hesap maxlamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Bunun üzerine gelen geri dönüş o kadar ağırdı ki artık Supercell'in 12. seviyeye getirmek yerine bambaşka yenilikler getirdiğini fark etmişsinizdir. Mesela hiper şarjların ve buff'lerin gelişini buna örnek verebiliriz. Oyunun devamlılığını sürdürmek için oyuncuların her zaman kaynak harcayabileceği bir yer olmalı. Bunun firma için en kolay yolu yeni seviyeler eklemek. Ancak seviye 11 güncellemesiyle aldıkları geri dönüşün ne kadar ağır olduğunu gördükten sonra bunu başka şekillerde yapmaya başladılar. Fakat bu güncellemenin oyuna verdiği hasar şimdi anlatacağımın yanında hiçbir şey. 2022 Aralık ayında Supercell şu ana kadar oyunun en tartışmalı güncellemesini duyurdu. O da kutuların kaldırılıp kredili sisteme geçilmesiydi. O zamanlar bunun nasıl tepki aldığını anlamak için önce şunu anlamalıyız. Oyun ilk çıktığından 5-6 sene boyunca karakter açmanızın tek yolu kutulardan şanslı olup o karakteri çıkarmanızdı. Elbette bu sistemin sorunu karakterlerin tamamen şansa çıkmasıydı ve bazı oyunculara çok zor karakter çıkmasıydı. Supercell bunu çözmek için kredi sistemini duyurdu fakat herhangi bir sebep olmadan kutuları da kaldırdılar. Kimsenin kredili sisteme lafı yoktu fakat kutuların kaldırılması oyundaki tüm heyecan faktörünü kaldırdı. Artık o kutu açarkenki heyecanlanma hissi kalmayınca da eski oyuncuların büyük çoğunluğu güncellemenin geldiği hafta oyunu bıraktı. Bunu biliyoruz çünkü bir süre sonra Supercell eski kutu açma hissini geri getirmek için Star hediyelerini getirdi. Star hediyelerinin ilk haftası fena olmasa da zaman geçtikçe sıradanlaştı ve şu an kimsenin Star hediyesi açarken heyecanlandığını ben düşünmüyorum. Bu videoda bahsedeceğim son güncellemede ustalıkların kaldırılması. Bu o kadar gereksiz bir güncelleme oldu ki daha gelmeden Supercell ustalıklara son kez veda etmek için bir ustalık çılgınlığı etkinliği getirdi. Bu etkinlikte tüm topluluk ne kadar ustalık puanı kasarsa bonus da bir o kadar artıyordu ve son aşamada %1000'e ulaşıyordu. Yani bir maç kazandığınızda 400-600 ustalık puanı alıyordunuz. Bu bizim açımızdan iyi bir şey gibi gözükse de oyunun ekonomisi açısından bir felaket oldu. Çünkü ustalık yollarında altın ve güç puanları olduğu için bu etkinlik bir nevi herkese dehşet miktarda altın ve güç puanı verdi. Bunun ekonomiye katkısı o kadar kötüydü ki Supercell etkinliği beklenen süreden daha erken bitireceklerini açıkladığı bir gönderi yayınladı. Fakat bu onlar için büyük bir hata oldu. Çünkü gönderinin altında bir sürü oyuncudan nefret topladılar. Gelen nefretlerin büyüklüğünü görünce de etkinliği erken bitirme kararlarından vazgeçtiler. Brawl Talk geldiği zaman da ustalıkların yerini alacak olan oyunun en gereksiz özelliği kayıtları duyurdular. Bu özellik de şu an bildiğiniz gibi kimsenin umrunda değil ve yakında bunu da değiştireceklerini düşünüyorum. Gelecek güncellemeler demişken oyuna sonraki aylarda ne tarz güncellemeler gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak sonraki güncellemeleri tahmin ettiğim videomu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.